Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hans. Bugün sizlere FreePie ve Video videosunun son videosu ve üçüncü videosu olarak karşınızdayım. Bugün sizlere FreePie videosunun en baştan bilmeyenler için tekrardan kurulumunu göstereceğim. Sonrasında FreePie'da tuş kombinasyonunu değiştirmek isteyen arkadaşlar için tuş kombinasyonu nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Ve son olarak da FreePie ile çalıştırmakta sorun yaşayan arkadaşlar için bir alternatif yol olarak Content Manager'ın yaptığı gaz kesme sorununu kesen, engelleyen bir özellik var. Onun ayarlardan açılımını göstereceğim. Sanırım hala debriyaj yok. Onu bakarız birlikte. Ben de bilmiyorum. Kullanmıyorum. Herkese tekrardan iyi seyirler dilerim. Hadi başlayalım. Bu klasörü sizlerle paylaşacağım. Bir önceki videomda zaten paylaştık. Herhangi bir gelişme yok. Hani herhangi bir güncelleme yok uygulamalarda. Yine klasik VJoy ve FreePie. Burası aslında bayağı basit. Direkt next. Kurulumları 2 dakikanızı almaması gerekir mantıken. FreePie'mizi kuralım. Tamamdır. FreePie ve sistemimiz çalışıyor. Şöyle yapalım. FreePie'mizi açalım. Ve buradan komutumuzu çalıştıralım. Masaüstü. Buradan komutu çalıştırıyoruz. Ve scriptimiz karşımıza geliyor. İlk önce bir kodun çalışıp çalışmadığını test edelim birlikte. Run script dediğimizde eğer hiçbir şekilde burası tekrardan beyazlığa dönmüyorsa veya burada error gözükmüyorsa scriptiniz gayet çalışıyor. Content Manager'da da atamalarını yani Assetto Corsa'da atamalarını yapabilirsiniz. Hızlıca göstereyim. Sonra tuş kombinasyonu değiştirmeye geçelim. Content Manager açılsın. Buradan Settings yani ayarlara geliyoruz. Ayarlardan Assetto Corsa Controls ve ilk önce Axis'e geçiyoruz. Şöyle yapalım. Şunu sökelim. Steering, direksiyon döndürmesi. Bunu böyle yaparak tavsiyem mouse'dayken 900 derecede oynamayın. 560 veya 540 gayet ideal. Throttle, gaz şu an bende double olarak atılı. Invert tiki eğer tikliyse kapatabilirsiniz onu. Fren de bende S tuşunda atalı. Ve debriyajım da D tuşunda atalı. Şimdi bu tuş kombinasyonunu nasıl değiştirebiliriz? Aynı zamanda bu arada vites yükseltmem A, vites düşürmem C. Tuş kombinasyonumuz bu kadar. Sizlere hemen bu tuş kombinasyonlarını nasıl değiştireceğimizi gösterelim. İlk önce stop script diyoruz. Çünkü eğer run script'teyken hiçbir şekilde tıklayamayız. Script'i değiştiremeyiz. O yüzden ilk önce kapatmamız gerekir. Sonrasında buradan aşağılara gelip clutch 158. satırda clutch logic var. Onun altında eğer debriyajınız klavyeden herhangi bir tuş olacaksa mesela diyelim ki ne olsun çakışmayan bir yapalım. F yapalım. F tuşuna basıyorsunuz büyük harfle. Sonra şu şekil çıkıyor. Enter'a bastığınızda işleminiz olacaktır. Sonra gaza geçelim. Gazda genellikle eğer klavyede oynayacaksanız direkt bunu herhangi bir şekilde değiştirebilirsiniz. Fakat bazı arkadaşlarımız var mouse'la oynamak istiyorlar. Bu yüzden şöyle yapıyoruz. Şu iki noktanın gerisini siliyorsunuz keyboard'a kadar. Keyboard'a kadar sildik. Sonrasında mouse'a yazıyoruz. Mouse yani nokta koyup left button yani eğer gazı sol tık freni sağ tık yapmak istiyorsanız sol tık olarak atamanız gerekiyor mouse'u yani left button. Frene geçelim. Frene geçelim. Ondan sonra aynı şekilde bunda da aynısını yapıyoruz. Mouse nokta right button. Okey. Frenlerimiz ve gazımız oldu. Aynı şekilde debriyajımızda F tuşuna atandı artık. Peki vitesleri değiştirmek istersek ne yapacağız?
Şu an set button 4. Button 4 vites yükseltme key'i. Eğer bunu diyelim ki yapalım. Forza mantığı. Set button 1 de vitesi düşürme key'imiz. Yani şu an bende C atalı. Bunu siliyoruz ve Q koyuyoruz bunun yerine. Artık Q ve E bizim vites tuşlarımız. Başka yapacağımız bir şey kalmadı. Sizlere başka nasıl gösterebilirim? Eğer ki daha hızlı pedalları bassın, daha seri olsun istiyorsanız buradaki sayıları değiştirerek bunu elde edebilirsiniz. Yani increase time, debriyaja bastığınızdaki yükselme hızı, yani 0 mesela, diyelim bu çok hızlı, direkt bastığınız gibi anında kavrayacaktır. Ama eğer daha yavaş debriyaja basmasını istiyorsanız sıfırdan 100'e doğru çekebilirsiniz bunu. Aynı şekilde daha çabuk debriyajı bırakmasını istiyorsanız da bunu sıfıra yaklaştırabilirsiniz veya direkt sıfır yapabilirsiniz. Ama çok zevk vermeyecektir. 50 gayet ideal veya 20 yapabilirsiniz. Bu da aynı şekilde bunlarda da geçerli. Eğer daha seri fren yüklensin istiyorsanız, daha çabuk fren pedalına tam basmak istiyorsanız bunu sıfıra yaklaştırabilirsiniz. Aynı şekilde bu da. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Bunu en son kaydetmeniz yeterli olacaktır. Şöyle kaydedelim. FreePy deneme. Son olarak da testini yapalım. Script diyelim ve hiçbir şekilde script'i bozmadı. Şimdiki sağ kliğe basıyorum. Frenim doldu. Sol kliğe basıyorum. Gazım doldu. Debriyajımızı F tuşu yapmıştık. F. Direksiyonumuz çalışıyor. Vites yükseltmeyi Q, yani düşürmeyi Q yaptık. Yükseltmeyi E yaptık sanırım. Aynen. Evet. Şimdi asıl olay şurada. Diyelim ki siz bunları direkt ilk önce değiştirerek yapmak istiyorsunuz. Büyük ihtimal eğer böyle yaparsanız ve bunu yaparsanız bu şekilde bir sorunla karşılaşacaksınız. Bu yüzden şu şekilde yapmamız gerekiyor. Yes. Buna sağ klikle tıklamanız gerekiyor. Veya bu şekilde değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. O yüzden ne yapıyoruz ilk öncesinde? Hemen buradan bir önceki FreePy şeyini açarak, yani önceki tuş kombinasyonunu çalıştırarak tuşlarımızın WASD olarak atamasını yapıyoruz. Yani W'ye basıyorum. Fren olarak da S'ye basıyorum. Bunlar atandı. Şimdi tuş kombinasyonunuzu değiştirdiğinizde, yani tekrardan mouse tuşlarını aldığınızda herhangi bir sorun olmayacaktır. Bakın gördüğünüz gibi sağ tıka basıyorum, fren doluyor. Sol tıka basıyorum, gazım doluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. En baştan mouse tuşları atamak biraz sıkıntılı. Kendiniz gördünüz. Bu şekilde buradan da el freninin atamasını yapıyorsunuz. Handbrake. Handbrake'i buradan atmanız gerekiyor. Şu sağ taraftan. Bu farlar. Bu da selektör. Bu da korna. Sol sağa bakmak için de Q ve E kullanıyorum ben genelde direksiyon olarak. Bu sola bakmak, bu sağa bakmak, bu arkaya bakmak, bu da kamerayı değiştirir. Kamerayı değiştirmek için klavyede bütün tuşlarınızı buradan yapıyorsunuz, sağ taraftan. Bu sol taraf direksiyonun kullananlar için. Aynı şekilde turbo yükseltmek için de sağ taraftan bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde turbonun basıncını yükseltip düşürebilirsiniz. Tabi bu izin verilen araçlarda olur. Sisteme gelelim. Sistemde gösterebileceğimiz bir şey yok sanırım. Sistemde azıcık aslında göz atarsanız burada her şeyi görebilirsiniz. Mesela CTRL-G yaptığınızda otomatik vitese geçer. Başka buradan CTRL-T yaptığınızda traction kontrolü kapatır, yani ESP'yi kapatır. Bu şekilde aracınız daha çok drift'e yatkın olur. Buradan alt ve
soldaki alt tuşuna basarak sol oka bastığınızda sol sinyal çalışır. Aynı şekilde sağ oka bastığınızda da sağ sinyaliniz açılır. Bu şekilde böyle tuş kombinasyonlara bunları kendiniz kontrol edebilirsiniz. Evet. Bakın burada ne çarptı gözüme. Burada clutch for keywords. Yani burada tuş ataması yaparsanız eğer, yani mesela diyelim ki eğer siz FreePie kullanmak istemiyorsunuz, FreePie çalıştıramadınız. Buradan hemen gelerek C tuşuna bastığınızda şöyle yapalım. C tuşuna basalım. Ve artık C tuşu bizim clutch'ımız olsun. Ve şöyle yapalım. Hatta direkt keyboard and mouse seçelim. Ve buradan sisteme gelip sistemden en aşağı iniyoruz. Ve burada bulamıyoruz nedense. Patch'te miydi? Ha, yes. Keyboard and mouse yapıyoruz. Patch'e geliyoruz. Buradan clutch for keyboard. Şu şeyi görüp C kısmına bastığınızda artık klavyelerde FreePie kullanmadan da debriyaj kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Eğer kullanmak istemeyenler veya çalıştıramayanlar varsa bu şekilde de yapabilir. Peki debriyaj muhabbetini, gaz muhabbetini nasıl yapıyoruz? O da sanırım burada. Evet. Şuradaki Enable Forced Throttle, bunu eğer yaparsanız hiçbir şekilde gaz kesmez artık oyun. Bu sanırım evet. Bunu sıfıra çekerseniz gazınız daha çabuk, daha seri dolar. Hani gaz pedalı daha çabuk basılmış olur. Forced Throttle, Forcing Modifier. Bunu da aynı şekilde kullanmak istediğiniz key olarak atayabilirsiniz. Buradan direksiyon, eğer direksiyon hassasiyetiniz çok yüksekse buradan kısabilirsiniz. Buradan da dönüş açısını arttırabilirsiniz istiyorsanız. Başka buradan gösterebileceğim başka bir şey kalmadı. Dediğim gibi eğer FreePie çalıştıramazsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer çok hassas gelirse, dediğim gibi direksiyon çok hızlı gelirse buradan düşürebilirsiniz. Buradan dönüş açısını daha da yükseltebiliyorsunuz sanırım. Hiç kullanmadım bu ayarı. O yüzden çok bir bilgim yok. Fakat çoğu arkadaşım kullanıyor. Böyle deneyebilirsiniz. Evet, artık oyunu da test etmeye gelebiliriz. Hadi oyunu da test edelim hızlıca. Ondan sonra videoyu sonlandırayım. Sizin de zamanınızı daha fazla almayayım. Evet, gördüğünüz üzere sağ tarafta pedalları görüyorsunuz. Mavi olan, en soldaki olan debriyaj. Debriyaj tuşuna basıyorum şu an. Onun yanındaki fren, kırmızı olan. Ve onun yanındaki de gaz. Şu an oyun içerisinde artık sürmeye başlayabiliriz. Fakat oyunu oynamadan önce, yani arabayı sürmeye başlamadan önce şunu göstereceğim. Direksiyonu en sağa çevirdiğinizde gördüğünüz üzere sağ taraftaki bir menü açılacak. Bunu istemeyiz. Çünkü oyun içerisinde ciddi bir sorunlara yol açabilir, bir şeyler açabilirsiniz. Bu istemeyiz. Bu yüzden benim geliştirdiğim bir script olan M tuşuna bastığınızda, FreePie'de script'in çalıştığı sürece M tuşuna bastığınızda mouse imleciniz kilitlenecektir. Yani bu şekilde olacak. Gördüğünüz üzere sol altta, bilmiyorum görüyor musunuz da, sol altta kilitli halde. Hiçbir şekilde bir şey zarar veremez. İstediğiniz gibi sağa çevirebilirsiniz. Hiçbir şekilde menü açılmayacaktır. Hadi hızlıca bir sürelim bakalım. Ben de bayağıdır mouse oynamıyorum. Güçlü bir araba aslında. 679 beygir şu an. CZ motor içerisinde S10'da daha fazla aslında zamanınızı almama gerek yok. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Eğer bu video sizlere yardımcı olduysa lütfen yorumlarda belirtin. Eğer hala sorunuz varsa lütfen Discord adresimize gelerek bizlerden profesyonel yardım alabilirsiniz. Umarım bu şekilde bu videoyu düzgün bir şekilde izlerseniz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınızdır büyük ihtimal. Ama hala profesyonel bir yardım istiyorsanız lütfen aşağıda bırakacağım Discord adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler dilerim.